anakartımızı bu şekilde boş bir çalıştıralım. Boş şekilde, işlemci falan takmadık. Gördüğünüz gibi şu anda anakartın üzerinde elektrik var. Bu şekilde start verelim. Ne demiştik? Anakart hiç start almıyor. Yani hiçbir belirti yok. Veriyorum startı. Hiç. Hiçbir belirti yok. Buradan start verdiğim halde siz de gördünüz, anakartta ses soluk yok. Hiç start almadı. Siz de buna şahit oldunuz. Gördünüz. Yani bu anakartta yapılabilecek bir başkası tarafından pek mümkün bir şey yok gibi gözüküyor. Öyle diyeyim size. Geçelim. Elime kontrol kalemini de aldım. Yani start vereceğim bir metal parçası. Buradan demin az önce yaptığım gibi pinlere dokundurup start vereceğim. Bakalım bu parçayı değiştirdikten sonra bu anakartımız, yani benim tezini öne sürdüğüm durum meydana gelecek mi? Start veriyorum arkadaşlar. Dikkatli bakın. Evet arkadaşlar. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Yani beni tecrübelerim yanıltmadı arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Videolarımda bana destek olan, bana yardımcı olan, benimle beraber olan, bana katkıda bulunan tüm arkadaşlarımın hepsinden Allah razı olsun. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugünkü videomuzda yine önemli bir konuya değineceğim. Önemli konu dediğim şey yine bir anakart tamiri, anakart arıza tamir işleri. Bunlardan en önemlisi, daha doğrusu daha önce hiç görmediğiniz ya da şahit olmadığınız bir durumdan bahsedeceğim. Belki bu dünyada da böyle bir uygulama yoktur. Bir şeyden daha bahsedeyim. Türkçe veri veren, benden başka bu işlerde Türkçe veri sunan benden başka çok az insan var. Maalesef üzülüyorum. Bunu da belirteyim. Şimdi belki bu hıyanet içinde olanlar bana kızacaklar. Türkçe veri veren diyorum. Çünkü anakart arıza tamir ya da güç kaynağı yükseltme, güçlendirme konusunda maalesef bu konulara değinenler yok. Yani olsa bile bir elin parmakları kadar diyebilirim. Tabii bu böyle olmamalı. Bence bu daha fazla olmalı. Çünkü biz anakart güç kaynağı üreten bir toplum değiliz. Buradaki amacım aslında bizim de bir şeyler yaptığımızın kanıtlarını sizlere göstermek. Yani aslında size bir nevi bu işi meraklandırmak, şevklendirmek. Yani bir şekilde damarınızdan girmeye çalışıyorum. Yani birileri kötü, kendi pis emelleri için bu toplumun damarlarına girmeye çalışıyor. Ben bunun tam tersini yapmaya çalışıyorum. Tabii yine bu benim bu söylediklerim birilerinin işlerine gelmeyecek. Yine belirteyim. Benim bu kanalıma yardımcı olan, destek veren, yorumlarıma ben bakamasam da değerli arkadaşlarıma, kardeşlerime yardımcı olan, onlara yol gösterenlere de teşekkür ediyorum. Onlardan da Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar, bu işler böyle büyüyecek. Bu işler bu şekilde devam edecek ki biz de bir yere gelelim. Yani bir yerden başlamak gerekiyor. Ben bu işin meraklısı değilim. Bunu da belirteyim. Yani bu işi ben, tamam, benim sevdiğim bir iş ama şimdi ben size bu videolar hazırlarken aslında çok zaman da kaybediyorum. Yapmam gereken birçok iş var. Bunların hepsini bertaraf ediyorum. Bakın, size kendimden bir şeyler veriyorum. Yani feragat ediyorum aslında. İşin maddiyat tarafında değilim. Bunu da defalarca anlattım. Maddiyat tarafında asla olmadım. Ha, şu da var. Maddiyat tarafında olmadığımdan dolayı zaten bazı sorunları da yaşıyorum. Bunu da gördüm. Evet arkadaşlar. Kısaca bazı konulara değindim. Bu anlattıklarımı anlayanlar inşallah anlar. Umuyorum arkadaşlar. Yine bir ümidim var. Şimdi bu anlattıklarımdan sonra asıl konumuza dönelim. Bakalım bu anakart arıza tamir nasıl yapılıyor ya da neler yapıyorum? Hep birlikte takip edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu anakartımız 1156 soket. Modeli MSI'ın H55M-E23. Bu anakartı Bolu'da
İbrahim Can diye bir genç kardeşim var. Bu elektronik okuyormuş. Haliyle bu işlere meraklı. İşte ne güzel arkadaşlar. Bakın, genç kardeşim 20 yaşlarında bu işlere meraklı. Helal olsun. Böyle kardeşlerimin de olması beni gerçekten mutlu etti. Helal olsun diyorum. Takdir ediyorum bu kardeşimi. Şimdi bu ne yapmış? Bu anakartı satın almış bu. Bu anakartı daha doğrusu bir ürünle beraber satın almış. Bana anlattığı o. Çalıştırabilirim diye almış. Haliyle anakartı çalıştıramamış. Ama ilk aldığında bu LGA soketteki pinler yamukmuş arkadaşlar, bazıları. Bunları düzeltmiş. Düzeltebilmiş mi? Evet, düzeltmiş. Helal olsun. Bakın. Yaptığı işçilik ortada. Güzel. Çok güzel. Ben takdir ettim. Yani genç kardeşimizin bu şekilde işçilik yapması beni son derece memnun etti. Ufak tefek eğiklikler var. Sorun değil. Bu şekilde getirmek bile büyük bir başarı bana göre arkadaşlar. Takdir ediyorum yine. Şimdi bu şekilde işlemci, LGA, soket pinlerini düzeltmiş ama anakartı çalıştıramamış. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu anakartlar bizim eski 775 soket anakartlar gibi işlemci olmadan da start almıyor. Yani bazı anakartlar bu modellerin böyle. Yani illa buraya bir işlemci takacaksınız. Haliyle işte bana göre bu büyük bir sorun. Yani anakartı arızalı olan birisi anakarttan mı arıza, işlemciden mi arıza ya da anakart üzerindeki diğer kuzey köprüsü, güney köprüsü, ne bileyim işte RAM slotları, işte kontrolcülerden mi, bunu bilmesi imkansız. Ama bizim eski anakartlarda böyle bir sorun yoktu. En azından arıza tespit etme daha kolaydı. Şimdi bu yeni nesil anakartlarda bu sıkıntı. Bu anakartların arızalarını bulmak gerçekten sorun bana göre. Bu anakart start almıyormuş. Bana dediği bu. Biz de bunu yerinde deneyeceğiz. Bakalım start alıyor mu almıyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Ancak şunu da belirteyim. Bu şekilde elinde anakartı olup arızalı olup hiç start almayan çok anakart var piyasada. Görüyorum. Yani anakart ölü. Hiçbir belirtisi yok. Bu tip anakart, hele bu yeni nesil anakartlar çok piyasada. Şunu da fark ettim. Benim izlenimlerimde bu anakartların %50'sinde bu sorun var. Şimdi neden bu sorun var? Eski anakartlarımızda böyle sorun çok nadir görülürdü. Ama yeni nesil anakartların birçoğu kullan at üretimi. Peki niye böyle? Çünkü üzerindeki şu görmüş olduğunuz işte MOSFET'ler, işte kontrolcüler, işte ne bileyim bobinleri, işte ne bileyim Güney Köprüsü, diğer işte Ethernet sürücüleri, işte ses sürücüleri falan, bu komponentler ya da diğer parçalar eski anakartlardan daha zayıf. Zayıf olmasının nedeni kullan at mantığı var. Şu anda teknoloji bu şekilde. Yani kullan, bozulduğunda at. Peki niye böyle? Çünkü bu anakartı üreten üreticiler yeni bir anakart satmak zorunda devamı için. Ki anakart çabuk ölmeli. Anakart çabuk bozulmalı ki yeni versiyonunu ya da yeni sürümünü ya da yeni modelini çıkartacak ki kullanıcıya satabilsin, para kazanabilsin. Şimdi böyle olunca haliyle bu anakartların tamiri de biraz zor. Çünkü eski anakartlarda tamir edilme durumu daha yüksek. Eski anakartlar bize en azından bir ses soluk veriyor. Ama bu yeni nesil anakartlarda ses soluk yok. Yani hiçbir şey yok. Şimdi bu kartı bazılarınız biliyordur. Bu arıza kodlarını bize söyleyen PCI kart. Bunu anakartın slotuna takıyorsunuz. Bu şekilde. İşte anakarta start verdiğinizde burada ekranda buradan çıkan kodlara göre arızayı tespit ediyorsunuz. İyi de bu anakart hiç start almıyor ki. Ki elektrik gelsin de bana arıza kodunu göstersin. Yani bana derdini anlatsın. Öyle bir durumu yok. İşte bundan bahsediyorum. Hani daha önceki bir videom var. Eski teknoloji ve yeni teknoloji arasındaki fark. İşte burada anlatmak istediğim asıl mevzulardan biri de bu. Yani birçok konuyu orada değinmedim aslında. Eski anakartlarda böyle bir sorun yok. Yine bahsedeyim. Ama yeni anakartlar bu susma tamamen hiç
tepki vermeme durumuna düşüyor. Birçok anakart var. Bakın arkadaşlar. Benim bu dediğime dikkat edin. İyi dinleyin beni. Elinde bu şekilde bir sürü anakartı olan var. Suskun anakartlar. Hiç cevap yok. Hiç start almıyor. Şimdi bu anakartlar böyleymiş. Bakacağız birazdan. İşte bu kullan at mantığıyla üretilen anakartlar, yeni nesil anakartlar haliyle kullanıcının cebinden para çıkmasına endeksli. Bu şekilde üretilmiş. Bizim anakartlar, eski anakartlarımızda böyle bir sorun yok. Şimdi eski anakartların üretim tarihi 2006-2007. Yani benim bahsettiğim 775 soket X10 destekli anakartlar bu tarihler, eski tarihler. Yani nereden baksanız işte 14 sene, 15 sene, 16 senelik anakartlar. Şimdi bu anakartlar yeni. Ama benim eski anakartım halandır kullanılabiliyor. Yeni anakartların yani bunların da eski anakartlardan daha fazla kullanılması gerekmez mi? Ama öyle değil. Yani burada bir dayatma var aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bahsettiğim gibi bunların komponentleri zayıf. Zayıf olduğu için bunlar çabuk arıza yapabiliyor. Bizim eski anakartlarda böyle bir durum yok. Ben bunların tamirini de yaptığım için biliyorum yani kullanılan parçaların hangi kalitede olduğunu da biliyorum. Siz de benim gibi bu işlerle uğraşsanız siz de bana hak verirsiniz. Bundan eminim. Şimdi bu anakartımıza işlemci bir de buzzer takacağız. Anakart arıza bulma adı altında sırayla anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Takip edin. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkatli takip edin. Şimdi arkadaşlar bir anakartın çalışıp çalışmadığını ya da sağlam olup olmadığını nasıl anlarız? Bunu size basitçe anlatmaya çalışacağım. Anakartımız bu. Anakartımızda test işlemine geçmek için yani anakartın çalışıp çalışmadığını öğrenmek için anakartın üzerinde hiçbir donanım olmamalı. Yani ne USB giriş bağlantıları, ne ekran kartı soketi, ne ses girişi, çıkışı. Bunların soketleri, konnektörleri bağlı olmamalı. Sadece anakartın üzerinde işlemci. Bakın arkadaşlar, sadece işlemci olmalı. Yani ne RAM takmalısınız, ne ekran kartı takmalısınız, ne de diğer herhangi bir slotta herhangi bir donanım olmamalı. Sadece işlemci arkadaşlar. Sadece. Bunu bilin. Bir anakartın testi bu şekilde yapılır. Bu bir kuraldır. Ana kuraldır. Şimdi bu anakartımız çalışmıyor demiştik. Yani ses soluk yok demiştik. Ne yapacağız? Önce anakartımızı bu şekilde boş bir çalıştıralım. Boş şekilde. İşlemci falan takmadık. Şimdi ben burada işlemci fanını da koydum ki anakartın start alıp almadığını öğrenmek için bunu koydum. Yani fan dönerse anakart start alıyor anlamına gelecektir. Güç kaynağımıza bağlantıyı yapalım. Güç kaynağımızı da açtık. Şu anda anakartımızın üzerinde bekleme modu 5 volt geliyor. Yani start almaya hazır demektir arkadaşlar. Bu şekilde start vereceğiz. Anakartın front panel yani ön panel dedikleri bu konnektör dizilimini buluyoruz buradan. Ben gördüm burada. J yani jandarmanın J'si, Fransa'nın F'si, Pırasa'nın P'si, JFP. Bu modül ya da bu konnektör dizilimi ön panel start buton pinleridir. Buradan bu şekilde enerji bağlı. Yani onu da belirteyim. Enerji bağlı. Ölçü aletimizde bunu da teyit edelim. 5 volt kanalına yani bekleme moduna voltaj geliyor mu? Onu da görelim hep birlikte. Geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Torçları ters bağladığım için eksi gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu anda anakartın üzerinde elektrik var. Bu şekilde start verelim. Ne demiştik? Anakart hiç start almıyor. Yani hiçbir belirti yok. Veriyorum startı. Hiçbir belirti yok. Buradan start verdiğim halde yani burada CMOS jumper var. Bu da normal
konumda. Yani CMOS silme konumunda değil. Normal konumda. Onu da belirteyim. Bu şekilde hiçbir start almıyor. Bunu gördük. Hani bu anakartın özellikleri böyle. Onu da belirteyim. Yani bizim eski nesil anakartlarda bu yok. İşlemci olmasa da anakart start alıyor. Ama bu anakartların bazılarında böyle bir özellik var. Şimdi işlemcimiz hazır. İşlemcimiz neymiş? i5 760. Yani 1156 soket. Bunun denemesini yapalım. İşlemciyi takıyorum. Bu şekilde hazır. Tekrar bir daha start veriyorum arkadaşlar. İşlemciyi taktık. Hiçbir gelişme yok. Yani ne ses ne soluk var arkadaşlar. Bu anakart şu anda ölü. Hiçbir belirtisi yok. Sadece bekleme modundan 5 volt alıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bu anakartın arızası ne? Soru bu. Yani videomuzun amacı da bu. Size anlatmak istediğim şeyin amacı da bu. Bu anakartın arızası ne? Bunu çalıştırabileceğiz mi? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Tık bile yok. Yani bir döner. Hani bazılarını söylüyorsunuz. Bir tur dönüyor duruyor. Öyle bir şey de yok. Hiçbir start almadığı herhangi bir durum söz konusu değil. Gördük. Anakartımız arızalı. Şimdi bu durumda ne yapmalıyız? Şimdi onu tek tek anlatayım size. Öncelikle işlemci çevresindeki MOSFET'lerde kısa devre olabilir. Öyle ya. Ne yapmamız lazım? Bu işlemci pin soketini çıkartmalıyız. Bunu çıkartalım. Çıkarttık. Yani işlemcide kısa devre varsa ya da işlemci MOSFET'lerinde kısa devre varsa en azından bunu bertaraf etmiş olduk. Devre dışı bırakmış olduk. Bu şekilde de start alabilir. Ama yine herhangi hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradan veriyorum. Pinlere temas ediyorum. Normalde start alması lazım. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir belirti yok. Birinci önceliğimiz bu. İşlemciye takılı olan enerji kablosunu sökmek. Bu birinci önceliğimiz. Baktık. Hiçbir ses soluk yok. Ne yapıyoruz? Şimdi şunu sökelim. Elimizde böyle bir ölçü aleti olması gerekiyor. Güç kaynağını da kapatalım. Bunu diyot konumuna getirip yine de işlemci çevresindeki MOSFET transistörlere bakmamız gerekecek tek tek. Bu yani illa da şu bacak bu bacak olmasına gerek yok. Kısa devre var mı yok mu? Buna bakacağız arkadaşlar. Kısa devre dediğim olay da 0 ohm değeri olacak. Yani 1, 2, 3 ohm değeri kısa devre değildir. Zaten anakartın çalışma prensibi kısa devre üzerinedir. Bakın bildiğiniz yani normal elektronik okuyanlar şimdi anakartın üzerindeki devre yapısını gördüğünde ya arkadaş bu kısa devre bu nasıl çalışıyor der. Ama anakartın yapısı zaten bunun üzerine çalışıyor. Şimdi bunu anlatsanız da maalesef idrak edemeyecek maalesef diyorum arkadaşlar var. Şimdi MOSFET'leri kontrol edelim. Tek tek bacaklarını arkadaşlar. Eğer 0 ohm değerinde kısa devre görürsem diyeceğim ki MOSFET'lerde arıza var. Çünkü bunların hepsi paralel çalışır. Tüm MOSFET'ler birbiriyle seri ve paralel olarak çalışır. Birinde arıza olduğunda diğerinde de arıza varmış gibi gösterir. Bunu da unutmayın. Bakıyorum. Yok. Tekrar iki bacak arasında. Bakıyorum. Yok. Başka MOSFET'e geçtim. Bunda da yok. Bunda da yok. Şimdi zaten bir tanesinde kısa devre olursa bilin ki paralel ve seri çalıştıkları için tümüne aksedecektir bu iş. Çünkü birbirleriyle bağlantılıdır buradaki MOSFET'ler. Ben burada herhangi bir kısa devre görmüyorum. Yani LGA soket çevresindeki MOSFET'lerde kısa devre yok demektir arkadaşlar bu. Şimdi bakın. Burada görmüş olduğum 31 değeri kısa devre değildir. Demin ne demiştik? 0 değeri. Yani şu.
Mesela bu ölçü aleti en minimum seviye 3'müş. Ben eğer 3 seviyesini görürsem bu kısa devre anlamına gelir. Ben burada 31 değerini görüyorum. Dediğim gibi ikisi şunların paralel belli. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Diğer küçük MOSFET'leri ya da transistörleri kontrol etmek zorundayım bundan sonra. Şimdi LGA soket çevresindeki MOSFET'leri kontrol ettik. Sıra geldi diğer gözümüzle görebildiğimiz küçük MOSFET'ler vardır arkadaşlar. Yani bu tüm bölgede tek tek kontrol etmek gerekiyor bunları. Tabi bu biraz sinir bozucu olabilir. Sabır işidir. Sabırlı olmayan bir adam ya da sabırlı olmayan bir arkadaşımız bu işe girişmesin. Onu söyleyeyim baştan. Pek fazla parça yok. Yani test edeceğim pek fazla transistör ya da MOSFET yok. Belli zaten. Bu kadar. MOSFET. Daha sonra göz ile test etmek. Yani kalkan devre var mı, yanık devre var mı ya da gözünüzü yoran yani olması gereken devre yolundan ayrı bir yol ya da eğilmiş, bükülmüş, yanmış, kızarmış yol var mı diye kontrol edeceksiniz gözünüzle. Görebiliyorsanız anakartın arkasını da çevirip bu işlemi yapmalısınız. Bu şekilde kontrol etmek zorundasınız arkadaşlar. Yani tek taraflı değil bu. Bu anakart iki taraflı çalışıyor. İki taraflı devre çünkü bu. Çift işlemeli devre yapısı bu. Buradan da bakacaksınız. Herhangi bir kalkan, ne bileyim yanan devre yolu var mı? Olur ya. Kısa devreye maruz kalmıştır. Devre taşıyamamıştır gücü. Yanmıştır. Şimdi burada da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok gözüküyor. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Ben bu anakartın arızasını biliyorum. Diyeceksiniz ki nasıl biliyorsun? İşte arkadaşlar benim size bayağı uzun zamandan beri anlatmak istediğim asıl mevzu bu. Yani bu işin kitabı var mı? Soruyorum bu çok bilenlere. Bu çok bilen arkadaşlar var ya. Bunlara soruyorum. Bu işin kitabı var mı? Bana göstersenize o kitabı. Bu kitapla okunacak, kitapla yapılacak bir şey değil. Yani şu arıza kodlarını veren anakart arıza kartı bile size yardımcı olmaz. Onu da söyleyeyim. Yani birkaç tane arkadaş sormuş. Yani burada yazılan ya da burada çıkan kodların birçoğu da doğru değil. Onu da söyleyeyim size. Yani bu sistemde dört dörtlük değil. Yani tamam iyi bir şey. Bir başlangıç için iyi bir şey ama tam dört dörtlük kusursuz değil. Onu da belirteyim. Şimdi ne demek istedim? Bu iş tecrübeye dayalı arkadaşlar. Tecrübe. Yani tecrübeniz yoksa daha önceden bu işlerle uğraşmamışsanız bana mabal okumayın. Öyle diyeyim. Bunu tabii herkes için söylemiyorum. Onlar biliyor kendilerini. Şimdi ben yıllardır bu işle uğraşıyorum. Kendi kafamda birikmiş bir veri tabanı var. Yani arıza durumlarında nereden arıza yapar genelde? Bu veri tabanı bende mevcut. Peki bana birileri mi bunu ezberletti? Ya da bunun kitabı var da ben bunu mu okudum? Yok arkadaşlar öyle bir şey. Yani işin ehli denilen şey, tecrübe denilen şey bu. Hani burada haşa övmeyeyim kendim ama bu işlerle uğraşan arkadaşlar hata yapa yapa, yanlış yapa yapa belli bir tecrübe birikimine ulaşıyorlar. Haliyle bu tecrübe birikimi daha önceden yapmış olduğu hataları bir daha yapmamasına sebep veriyor. Çünkü oradan bir tecrübe ediniyor. Ya da bir arıza ya da bir sorun düzelttiğinde bu da bir tecrübe. Bu da bir başarı. Yani yaktığın şey de bir başarı. Yani arıza verdirdiği şey de bir başarı aslında. Niye? Çünkü oradan bir yapmaması gereken tecrübe ediniyor. Hani kaybedilmiş bir şey yok aslında. Şimdi ben bu anakartın arızasını biliyorum. Çünkü ben bu anakartı para verip de satın aldım arkadaşlar. Bakın bu anakartı bana kimse hibe etmedi. Bunu ben parayla satın aldım. Ama ben anakartın resimlerine, satın aldığım yerdeki resimlerine baktığımda tahminde bulundum. Dedim ki bu anakartın sorununu
Ben biliyorum. Ve bu satın aldığım arkadaşa da, genç kardeşime de, ona da dedim ki sen bu anakartı bana gönder. Ben bu anakartı tamir edeceğim. Sen de bunun videosunu izleyeceksin dedim. Söyledim. Kendisi zaten bu videoyu seyredecektir. Hem yapamadığın ya da tecrübe edemediğin arızayı da görmüş olursun dedim. Çünkü o da uğraşmış. Bak, bir yola girmiş ama sonuç elde edememiş. Sıkıntı yok. Yani şunu da belirteyim. Ben her arızalı anakartı kurtarıyorum ya da her arızalı anakartın sorununu gideriyorum diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Yani her şeyi dört dörtlük illa da bu tamam kesin tamir olur diye de bir şey yok. Onu da belirteyim. Ben sadece tecrübelerime güveniyorum. Daha önceden yapmış olduğum tamiratlar, arıza gidermeler, bu veri tabanından elde ettiğim bilgilerime güvenerekten bu noktaya gelmişim. Yani hani bir tabir vardır ya, ben saçlarımı değirmende ağartmadım. Aynen böyle. Yani bu iş kolay iş değil. Asıl onu anlatmaya çalışıyor. Yani orada bazıları hani kendince bir şeyler yapıyor tamam ama işte bu tür durumlarda ses soluk yok. Hiçbir şey yok. Asıl önemli olan budur. Tamam o da önemlidir. Öbürkü basit arızalar da önemlidir. Ben onları küçümsemiyorum. Ama hiç ses soluk olmayan bir anakart canlandırılabilir mi? Bakın ben iddia ediyorum. İddia ediyorum. Ben bu anakarttaki sorunu biliyorum. Şimdi bu sorunu gidereceğiz. Nasıl yapacağıma bakacaksınız. Lafı fazla uzatmadan direkt ne yaptığıma dikkatli bakın arkadaşlar. Son olarak siz de gördünüz anakartta ses soluk yok. Hiç start almadı. Siz de buna şahit oldunuz. Gördünüz. Yani bu anakartta yapılabilecek bir başkası tarafından pek mümkün bir şey yok gibi gözüküyor. Öyle diyeyim size. Geçelim. Sorunumuz ne bu anakartta? Sorunumuz şurada görmüş olduğunuz silindir kristal. Sorun bu. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirelim. Şimdi bunun yerini açtık arkadaşlar. Daha doğrusu bu parçayı çıkarttık. Bu silindir tüp kristali çıkarttık. Şurada iki tane bacak var bunun. Şu da muhafaza bacağı. Tel yani bu. Herhangi bir işlevi yok bunun. Bunu şimdi tekrar yenisiyle değiştireceğiz. Yani bunun işi bitmiş arkadaşlar. Bu ölmüş. Ben bu tüp kristallerden satın almıştım. Çünkü bu sürekli benim başıma geliyor. Şimdi sıfırını bunu takacağız arkadaşlar buraya. Evet arkadaşlar. Bunu değiştirdik bu parçayı. Bu eskisi arızalı olan parça. Bunu orijinaliyle değiştirdik.
Lehimledik. Şu iki tane bacak arkadaşlar. Şu sabitleme teli. Şu iki tane bacak. Lehimledik. Orijinal gibi oldu. Şimdi bu anakartı, bakın arkadaşlar, bu anakarta başka hiçbir müdahale yapmadım. Siz de gördünüz. Başka hiçbir müdahale etmeden şimdi bağlantıya geçeceğim. Anakartı demin olduğu gibi test edeceğim. Demin ne olmuştu? Anakartta hiçbir belirti yoktu. Hiçbir fan hareketi, hiçbir ışık, hiçbir güç kaynağının çalışması gibi bir durum yoktu. Şimdi ne iddiada bulunmuştum? Demiştim ki bu parça arızalı. Yani bu benim tecrübeme dayanarak kendim tespit ettiğim arıza, bu iddiada bulunmuştum. Şimdi iddiamın gerçek olup olmadığına hep birlikte bakalım. Az önce olduğu gibi tekrar güç kaynağımızın bağlantılarını sağlıyoruz. Fanımızı da taktık. Şimdi burada olması gereken bir şey daha var. Olması gereken parça buzzer arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz buzzer. Bakın. Küçük hoparlör. Öyle diyeyim. Bunu buzzer pinlerinin olduğu yere takıyorum. Bakalım bu buzzer'dan bize RAM yok uyarısı gelecek mi? Yani anakartımız az önce hiçbir belirti yoktu. Hiçbir start alma gibi bir durum yoktu. Şimdi eğer çalışırsa bu buzzer'dan RAM yok hatası, bip sesi alacağız arkadaşlar. Tamam. Anakartımızın testini, bakın arkadaşlar dikkat edin. Anakartımızın test işlemini, yani arızalı olup olmadığını aynen bu şekilde yapmalısınız. Anakartın üzerinde başka hiçbir donanım olmamalı. Bakın bu yaptığıma dikkat edin arkadaşlar. Yani ne RAM var, ne ekran kartı var. Sadece işlemci, güç kaynağı ve buzzer. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Yani klavye ya da mouse herhangi bir şey takılı değil arkadaşlar. Hiçbir şey takılı. Bu şekilde olmalı. Çünkü klavye ya da mouse'da sorun vardır. Siz o anlık anlamazsınız. Buradaki sorundan dolayı da, yani klavye ve mouse'daki sorundan dolayı da anakart açmaz. Bunu da unutmayın. O yüzden tüm ihtimalleri bertaraf etmek zorundasınız. Devre dışı bırakmak zorundasınız. Ben de öyle yaptım. Şimdi elime kontrol kalemini de aldım. Yani start vereceğim bir metal parçası. Buradan demin az önce yaptığım gibi pinlere dokundurup start vereceğim. Bakalım bu parçayı değiştirdikten sonra bu anakartımız, yani benim tezini öne sürdüğüm durum meydana gelecek mi? Start veriyorum arkadaşlar. Dikkatli bakın. Evet arkadaşlar. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Yani beni tecrübelerim yanıltmadı arkadaşlar. Anakartımızı açtık. Yani bize RAM yok hatası veriyor. Reset yapalım. Evet. RAM yok hatası veriyor arkadaşlar. Bakın. Kapatalım. Bir de görüntü alalım. Şimdi RAM'imizi taktık. Ekran kartımızı taktık. Bakalım. Anakartımızdan görüntü alabilecek miyiz arkadaşlar? Monitörü takip edin. Kapattı kendini anakart. Tekrar açıldı. Evet. Görüntü aldık arkadaşlar. Anakarttan görüntü aldık. Anakartımız açıldı arkadaşlar. Görüntü aldık. Bizde takılı hard disk olmadığını belirtiyor. Şimdi klavyemizi de takalım anakartımıza. BIOS'una girmeye çalışalım. Reset attırıyorum arkadaşlar, ya da kapatayım. Tekrar açayım. Açtım.
Görüntü geldi. BIOS'una da girelim anakartın. Evet. BIOS'una da girdik arkadaşlar. Bu anakartımızı da kurtarmış olduk arkadaşlar. Umarım bu videolar sizlere fayda sağlıyordur. Bir de bir şeyden bahsedeyim. Sizden ricam eski anakart arıza tamir videolarımda seyredin arkadaşlar. Burada çok temel bilgiler var. Türkçe kaynaklı. Belki de tek temel bilgiler var. Yani herkesin anlayabileceği dilden anlatmaya çalışıyorum. Teknik terimlere fazla takılmıyorum. Teferruata fazla girmiyorum. Ayrıntıya fazla girmiyorum. Kafanızın karışmasını istemiyorum. Yani bir şekilde sizleri kazanmanın hesabını yapıyorum. Bu işlere yönelmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani elinde ufak tefek becerisi olanlar varsa bu işlere de yönelsin, kendini geliştirsin istiyorum. Gördüğünüz gibi bu videoda birçok şeyi gördünüz. Daha önce kimsenin yapmadığı ya da denemediği ya da bilmediği bazı şeyler öğrendiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu bilgileri size bedavaya kimse vermez. Çünkü günümüzde maalesef her şey maddiyat olmuş. Ben işin bu tarafında değilim. Yani maddiyat tarafında değilim. Ben işin maneviyat tarafındayım. Ha, birileri keriz diyebilir. Birileri affedersiniz aptal diyebilir. Ben ne derlerse desinler umurumda değil. İsteyen istediği yorumu yapar. Kötü söz sahibinindir. Siz de gördünüz canlı canlı anakartın açıldığını. Hiç hareket olmayan bir anakarttı bu. Ve bu 20 yaşındaki kardeşim de gördü. Bu anakartla uğraşmış, yapamamış. O da gördü, o da tecrübe etti. Umarım devam eder bu kardeşim. İbrahim Can kardeşim. Öyle olması lazım. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.